Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lahmacun yapıyoruz. Ev yapımı lahmacun, nefis bir lezzet. Hızlıca tarife geçiyorum. Geniş bir kaseye 2 su bardağı su alıyorum. Oda ısısında, sıcak ya da soğuk olmasına gerek yok. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. İlk olarak 3 su bardağı un ekliyorum. Yine un ölçüm 200 milimlik bardak. Çok yumuşak bir hamur yoğurmuyorum. Hafif sert bir hamur yoğuruyorum. Maya kullanmıyoruz. Kabartma tozu kullanmıyoruz. Dördüncü bardağı da ekledim. Hamura 5 su bardağı un ekledim. Kasede toparladıktan sonra matımın üzerine alıyorum. Hala yumuşak. Kıvam alana kadar yoğuruyorum. Yine matımın üzerinde 3-4 dakika yoğuruyorum. Hamuru 3-4 dakika matımın üzerinde iyice yoğurdum. Güzel bir kıvam aldı. Hamuru silindir haline getirdim. İlk olarak ikiye böldüm. Sonrasında silindir haline getirdim. Pişireceğiniz tencerenin büyüklüğünde bezeler elde edebilirsiniz. Yaklaşık cevizden biraz daha büyük bezeler aldım. Yaklaşık 25 adet beze çıkarttım. Üzerlerini örtüyorum. Tepsiye un serptim ki yapışmasın. Buzdolabı poşetini ortadan ikiye kestim. Üzerine örtüyorum kurumaması için. Yaklaşık 1 saat kadar dinlendiriyorum. Vaktiniz varsa 2-3 saatte dinlendirebilirsiniz. Daha kolay açılıyor. Dinlenmesi için kenara alıyorum. Hamurlar dinlenirken ben de iç harcını hazırlamak istiyorum. İç harcı oldukça kolay. Rondodan çektiğimiz için ince ince doğramanıza hiç gerek yok. 2 adet büyük boy kuru soğanı kabuklarını soymuştum. Yıkadım. 4'e bölüp rondoya atıyorum. 1 avuç maydanoz, kalın saplarını ayıkladım. Dallarını sadece kullanıyorum. Sap kısımları rondodan çeksek bile bütün kalabiliyor. 2 diş sarımsak ekliyorum. Büyüktü. Küçükse 3-4 adet ekleyebilirsiniz. Yine sivri biberlerim var. Yaklaşık 4-5 adet. 2'ye 3'e bölüyorum. Rondonun içine atıyorum. Rondonuz tek seferde çekmiyorsa 2 seferde de yapabilirsiniz bu işlemi. 2 adet büyük boy domatesim var. Kabuklarını soymuyorum. Rahatsız oluyorsanız soyabilirsiniz elbette. İç kısımlarını alıyorum. 2'ye 3'e bölüyorum. Yine onları da rondomun içine alıyorum. Sebzelerin hepsini daha öncesinde yıkamıştım. İki adet kapya biberim yani kırmızı biberim var. Çekirdekleri fazlaysa alıyorum. Yine onları da 2'ye 3'e bölüp rondomun içine alıyorum. Tüm malzemeyi incecik çekiyorum. İç harcını rondodan güzel çektim. Geniş bir kaseye yarım kilo yani 500 gram kıyma aldım. İç harcını üzerine döküyorum.
1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı biber salçası, yine 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Dilerseniz acı biber ekleyebilirsiniz. Benim biber salçam acı olduğu için pul biber eklemiyorum. Büyük çay bardağıyla yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Kıymanız yağlıysa yağ miktarını biraz daha azaltabilirsiniz. Ben yağsız kıyma kullanıyorum. Tüm malzemeleri ekledikten sonra elimle iyice yoğuruyorum. İç harcını elimle iyice yoğurdum. Kaşıkla yoğurmayın, bu kadar güzel karışmıyor. Bir miktar sulu. Sulu olmasına özellikle domates ekledik ki sulu olsun. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Koyu bir harç yapsaydık lahmacunların üzerinde parça parça kalırdı. O yüzden de bu şekilde birazcık sulu olması gerekiyor. Havalar sıcak olduğu için iç harcını kesinlikle dışarıda bırakmıyorum. Hamurlar dinlenene kadar üzerini streç filmle kapatıyorum. Buzdolabında muhafaza ediyorum. İlk bezelediğim hamurdan açmaya başlıyorum. Matımın üzerine aldım. Elimle biraz genişletiyorum. Üzerine bir miktar un serptim. Yapıştıkça un serpebilirsiniz. Dilerseniz merdane ile, dilerseniz de oklava ile açabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Hamuru açtıktan sonra şöyle 1,5-2 yemek kaşığı kadar iç harcından ilave ediyorum. Dilerseniz kaşığın tersiyle, ama burada biraz kirleneceğiz, elimizle daha güzel yayılıyor. Kenarlarda bir miktar pay bırakıyorum alırken akmasın. İki elinizle daha kolay oluyor ama şimdi ben kamera açısından tek elimle kullanıyorum. İki elinizle daha güzel yayabilirsiniz. Burada bir püf noktasından bahsetmek istiyorum. Hamuru açtıktan sonra üzerine iç harcını yaydıktan sonra bu şekilde kesinlikle bekletmeyin. Diğerleri pişerken bu şekilde beklerse hamuru tezgahtan alamazsınız. İç harcımız sulu olduğu için hamuru sulandırır ve yapışır. Lahmacunlar piştikçe diğer lahmacunları bu şekilde hazırlıyorum. Bu şekilde daha kolay oluyor. Lahmacun hazır. Önceden ısıttığım teflon tencereye alıyorum. Hamuru koyduktan sonra bir miktar düzeltiyorum. Neden tencere kullanıyorum? Kapağı kapalı olması gerekiyor. Kapalı bir şekilde pişmesi gerekiyor. Kısık ateşte yaklaşık 7 ile 10 dakika arasında pişecek. Bu esnada iki tencereyle birlikte çalışmak çok daha kolay oluyor. İkinci tencereyi de hazırlıyorum. Bir tane daha göstermek istiyorum. Düzgün yuvarlaklar olması için elimle birazcık açıyorum. Kenarlarını bastıra bastıra. Hamuru dinlendirdiğimiz için çok güzel açılıyor. Eğer dinlendirmemiş olsaydınız kol kaslarınız çalışmış olacaktı. Bu şekilde açmak çok daha kolay. Tavanızın büyüklüğünde açabilirsiniz. Ben kaç santim açmışım? Yaklaşık 22 santim olmuş.
büyüklüğü. Burada tezgahtan nasıl aldığımı da göstermek istiyorum. Elimi hamurun ortasına koyuyorum. Diğerini üzerine kapatıyorum. Yine diğerini de üzerine kapatıyorum. Şöyle alttan destekliyorum. Bu şekilde alıyorum. İkinci tencereyi de göstermek istiyorum. Hafif bir renk almış. Bir iki dakika sonra alacağım. Hamuru malzemesini koyduktan sonra almak zor geliyorsa bu şekilde hamuru tencereye aldıktan sonra yine malzemesini yayabilirsiniz. Lahmacunların bir kısmını pişirdim. Sizler için servise hazırlamak istiyorum. Üzerine havlu kağıt kapatmıştım ki kurumasın diye. Bu şekilde göstermek istiyorum. Bir ters bir yüz olarak kapattım. Birbirine baksınlar içleri. Henüz çok sıcak. Servis için hazırlayıp geliyorum. Lahmacunun yanına sumaklı soğan yaptım. Çok yakışıyor. Soğanlar eğer midenize dokunuyorsa ince ince doğradıktan sonra tuzla biraz ovup bekletin. Sonrasında süzgeçte iyice yıkayıp suyunu süzdürüyorum. Sonrasında biraz zeytinyağı ve sumak ekliyorum. Yine ince ince kıvırcık doğradım. Dilerseniz maydanoz ekleyebilirsiniz. Lahmacunun ortasına sumaklı soğandan ekliyorum. Yine üzerine birazcık kıvırcık. Harika bir lezzet. Evde lahmacun keyfini mutlaka yaşayın. Harika bir lezzet. Çocuklar özlediği için dışarıda çıkamıyoruz. Bu lahmacun tarifini mutlaka deneyin. Harika oluyor. Tavada piştiği için üzeri çiğ kalır diye düşünmeyin. Kıymalar sulu olduğu için ve kapağı kapalı bir şekilde piştiği için kesinlikle çiğ kalmıyor. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Sorularınız olursa yorum kısmına sorularınızı bekliyorum. Gördüğüm an size dönüş sağlıyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, bir sonraki tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun.